Turbo nedir? Süperşarj nedir? Kompresör nedir? Hepsi aynı lacivertidir. Evet arkadaşlar, bu videoda size aşırı besleme nedir? Ufak ufak bilgilerle genel mantığı anlatacağım. Tekrar birlikteyiz. Herkese esenlikler. Bu videoda aşırı besleme hakkında konuşacağız. Aşırı besleme nedir? Yani doğal atmosfer basıncı dışında basınçlı bir yöntemle motorun ağzına havayı tıkmak demektir. Nasıl oluyor? Hava filtresi, boru, gaz kelebeği, şlak açıldı. Orijinal pistonların kendi vakumuyla emilen havaya atmosferik motor. Neyse, biz aşırı beslemeden bahsediyoruz. Şimdi aşırı besleme nedir kardeş? Turbo 1. 2'de süperşarj, kompresör, ikisi aynı şey. Üçüncü seçenek var mı ya? Nasıl oluyor? TSI. Hem turbo hem süperşarj. İkisi birden kullanılıyor. Peki throttle body süperşarja takılır mı? Takılır, evet, o da yapılıyor. Görkem. Biliyorsunuz ki arabamızda bir V kayışı denen bir kayış var. Veya şarj kayışı. Çünkü V kayışı Amerikan arabalarından kalma bir tabir. Aslında şarj kayışıdır adı. Neyse. Krank kasnağından güç alıp yanlarda birkaç avare rulmanla, yani kendi kendine boşa dönen rulmanla ya şarj dinamosuna gider ya direksiyon pompasına gider. Direksiyon pompası elektrikli destekli ise oraya gitmez. Yine şarja gider. Sonracığıma kompresörün kasnağı vardır. Kompresör de bıçaklardan ibarettir. Aynen şöyle. Onun bir nevi kıyma makinesi. Havayı kıyıyor diyelim. Aslında havayı böyle birleştire ağzına depiyor motorun. Kasnaktaki dönme hızına göre süperşarjdaki kompresördeki dönme hızı artarak hava emiş sistemine, intercooler yani hava soğutma sistemi dahil, sıkıştırarak motorun içine, yanma odasına tıkıyor. Bu da doğal olarak bize güç vermiş oluyor. Şimdi bazı sistemlerde gaz kelebeği süperşarjörün, kompresörün hemen ağzında açılıyor. Burada da normal düz bir filtre sistemi var. Ondan sonra çıkıyor ve motora giriyor. Mesela Mini Cooper S, R53 kasalarda direkt ağzında, ama ince bir intercooler var. Çok da gezmiyor yani. Havayı alıyor, süperşarjörden dönüyor, intercooler hop emme sistemine. Kimisi de var ki süperşarjör veya kompresör kayıştan tahliye alıyor, havayı emiyor, indiriyor, ön tamponun oradan hava soğutucu intercooler'da gezdiriyor, sonra döndürüp emme sistemine basıyor. Aslında hepsi aynı mantık. Yani yolu uzatma, kısaltma yine aynı hikayeye geliyor. Atmosferik arabadaki gibi, ne kadar kısaysa o kadar iyi. Ama intercooler olduğu için, havayı soğutabildiğiniz için orada bir avantaj sağlayabiliyorsunuz. Peki turbo nasıl çalışıyor? Turbo daha farklı. Tamamen mekanik diyebiliriz. Turbo, burası arabanın emiş noktası olsun. Yani emme sistemi. Burası da egzoz sistemi olsun. Havayı buradan alıyoruz. İçeride yanıyor. Sıkıştırma zamanı, işte yanma zamanı ve gaz atımı zamanı atılıyor. Gaz egzoz manifoldunun oraya gelip 4'ten 1'e düştüğü yerde turbo oluyor. Turbonun çift yönlü pervanesi var. Çift vantilatör diyelim. Egzoz gazının etkisiyle turbonun egzoz yönündeki pervane dönüyor. Pervanenin diğer ikiz diyelim. Aynı yumurta ikizleri bunlar. Diğer tarafında bir pervane daha var. Dışarı atılan gazla pervane dönüyor. Dönerek egzoz sisteminden dışarı atılıyor. Buradaki pervane dönerken emme tarafındaki ne yapmış oluyor? Vakum yapmış oluyor. Yani hava filtresinden daha güçlü taze havayı vakumlayarak, yani egzozdan geçen kirli gazla pervaneyi döndürdük, hızlandırdık. Emişi de hızlandırdık. Hızlı bir şekilde motorun yanma odasına basınçlı hava yine yanma odasına itelemiş, tepiklemiş oluyoruz. Bu da yine bir güç artışı oluyor. Turbo süperşarjör böyle bir sistemdir. Yani size ekstradan harici olarak içinizdeki gücü çarpı 2 altınıza vermiş oluyor. Böyle bir anda diye hızlanmanızı sağlayan, devir bandında
bir coşkunluk, bir taşkınlık, bir içte kımbıl kımbıl kıpırtı sağlayan alet edevattır. Ama ben süperşarjörü daha çok severim çünkü her devirde güç verir. Turbo büyüklüğüne ve pervanenin pallerin çapına göre devir bandı aralıklarında basınç düşüklüğü, basınç geliş devirleri farklılık gösterir. O yüzden ben süperşarjör insanıyım. Yanlışım varsa yorumlarda belirtin. Merak ettiğiniz farklı bir soru varsa bu konuyla alakalı yorumlarda bana yazabilirsiniz. Bu videomuzda böyle bir tadımlık, neydi bu aşırı besleme yahu dediğimizde hızlıca anlatılacak bir video içeriği olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşeceğiz.